Birçok insanın yorum olarak yazdığı, en az bir kere düşündüğü konu. Elektrikli araçlar güvenli mi? Bir kaza durumunda bataryalara ne olur? Gelin hep beraber bu konuya bir göz atalım. Elektrikli otomobiller 19. yüzyılın ortalarında ve 20. yüzyılın başlarında oldukça popülerdi. Konforu ve kullanım kolaylığı ile petrollü otomobillere göre daha üstündü. Ancak içten yanmalı motor teknolojisindeki ilerlemeler, petrollü otomobillerin çeşitliliği, daha hızlı dolum yapılması gibi faktörler 1930'larda elektrikli otomobillerin piyasadan silinmesine sebep oldu. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobilini 2. Abdülhamit İngiltere'den 1888 yılında sipariş etti. Şirketin mühendislerinin özel olarak hazırladıkları bu otomobil ön kısımda tek bir büyük teker yerine birbirine yakın iki küçük tekere sahipti. İçerisinde 20 amper 48 volt bir beygirlik bir motor vardı. 2. Abdülhamit bu otomobilden çok memnun kaldı ve projedeki iki mühendisi ödüllendirdi. Elektrikli araçlarda bataryalar genel olarak aracın alt kısmına yerleştirilir. Herhangi bir sızdırmaya karşı oldukça iyi yalıtılmış durumdadırlar. Küresel ölçekte karayolu güvenliği gibi kurumlar elektrikli araçları birçok çarpışma testinden geçiriyor. Burada Hyundai Ioniq 5'i görüyoruz. Bu ise bir Tesla Model 3. Birçok model bu şekilde test edildi ve rapora göre bataryayı koruyan üniteler yeterince sağlam olduğu için herhangi bir sorun yaşanmadı. Araçlarda kullanılan lityum iyon pillerin yıllar geçtikçe performansları arttı. Ancak performans artışının bazı dezavantajları da oldu. Pilleri optimize etmek için yapılan işlemlerden biri de iki elektrot arasındaki boşluğu azaltmaktı. Ancak bu durum birbirine yaklaşan elektrotların kısa devre ihtimalini arttırdı. Pillerin önemli bileşenlerinden biri de sıvı organik elektrolitler. Aynı zamanda bu sıvılar benzin gibi oldukça yanıcı. Araçlarda kullanılan piller bir sistem tarafından sürekli kontrol edilir ve uygun sıcaklıkta çalışmaları sağlanır. Bir pilin tamamen kendi başına bir yangına veya patlamaya sebep olma olasılığı çok düşüktür. Araştırmalar bu gibi olayların pilin mimarisinde yer alan hatalardan veya arızalardan meydana geldiğini gösteriyor. Nasıl ki bir benzinli aracın deposu tamamen doluyken daha tehlikeli ise, piller de aynı şekilde batarya ne kadar doluysa o kadar tehlikeli bir hal alıyor. Günümüzde Tesla silindir hücreli bir pil mimarisi kullanırken TOG ise kese şeklinde hücrelere sahip bir tasarımı tercih ediyor. Tabii ki daha farklı tasarımlar mevcut, ancak araç üreticileri en doğru kullanımı belirleyerek bu yönde ilerliyorlar. Şimdi de gerçek kullanım deneyimlerine bir göz atalım. Burada BMW i3 model elektrikli bir araç ağaca çarpmış. Görüldüğü üzere bataryalarla ilgili bir problem yok. Burada ise bir Tesla Model 3'ü görüyoruz. Yine bataryalar sağlam görünüyor. Peki o zaman bu bataryalar tamamen güvenli mi? Daha önce hiçbir olaya rastlanmadı mı? Kaliforniya otoyolunda meydana gelen kazada Tesla Model X'in bataryaları alev aldı. İtfaiye şefinin belirttiğine göre pilin aşırı ısınmasından dolayı muhafaza plastikleri tutuşuyor ve ardından pil yanmaya başlıyor. Buradaki sıcaklık 400 derecelere kadar çıkarak asfaltı eritebiliyor. Bunun gibi birçok farklı model ve otomobilde bu sorunlar meydana geldi. Buradaki bir başka tehlike ise pillerin yandığı esnada insanlar için ölümcül olan karbon monoksit ve hidrojen siyanür gibi 100'den fazla zehirli gazın ortaya çıkması. Bu gibi durumlarda itfaiye ekipleri uygun kıyafetleriyle yangına müdahale ederken sivillerin uzak durması çok önemli. Yapılan araştırmalar elektrikli otomobil yangınlarının %90'ının gazların alev almasından, %10'unun ise ortaya çıkan gazların patlamasından kaynaklandığını belirtti. Ve evet, bataryalar patlar mı sorusunun bir nevi cevabı bu. Ancak burada ortaya çıkan gazların aniden yüksek bir parlama yapmasından söz ediliyor. Yani bir bombaya denk gelmiş veya bir mayına basmış gibi bir patlama söz konusu değil. Bu görüntülerde ise şarj esnasında alev alan bir aracı görüyoruz. Bu görüntü ise Çin'den. Elektrikli otobüslerden biri aniden alev alıyor ve yanındaki tüm araçların yanmasına sebep oluyor. Neredeyse patlama denecek kadar şiddetli bir yangın söz konusu. Görüldüğü üzere benzinli araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da sorunlar olabiliyor. Pillerin düzgün kullanımı, üretim kaliteleri ve sağlıkları karşımıza önemli etkenler olarak çıkıyor. Hala gelişmekte olan bu endüstri bakalım ilerleyen yıllarda ne gibi atılımlar yapacak?